UFO'lar İngilizce'de Flying Saucer yani uçan çay tabağı olarak da bilinir. Bunun nedeni ilk ünlü UFO vakası olarak kayıtlara geçen ve 1947'de ABD'de meydana gelen bir olaydır. İş insanı Kenneth Arnold hususi uçağı ile Washington'daki Rainier Dağı civarında uçarken 9 tane hilal şeklinde uçan nesne gördüğünü ve nesnelerin suda sektirilen çay tabakları gibi hareket ettiğini söyledi. Bu olay medyada büyük ilgi gördü ve gazetede nesnelerin çay tabağı şeklinde olduğunu yazdı. Böylelikle UFO'ların halk dilindeki adı kabullenildi ve öyle de anılmaya başlandı. UFO genel tabiriyle tanımlanamayan uçan nesne olarak bilinir. Genellikle dünya dışından veya başka bir boyuttan dünyamıza gelen varlıkların olduğu halk arasında dünyaca kabul görüyor. UFO genel tabiriyle tanımlanamayan uçan nesne olarak bilinir. Genellikle dünya dışından veya başka bir boyuttan dünyamıza gelen varlıkların olduğu halk arasında dünyaca kabul görüyor. UFO tasvirleri çok eski zamanlardan günümüze kadar gelmiştir. Kimi ufologlara göre İspanya'daki Altamira mağarasındakiler veya Coonac'taki Lot mağarasındaki tuhaf tasvirleri UFO tasvirleri olabilir görüşündeler. Ayrıca Cezayir'deki Tahsilli freskleri gibi bazı tasvirler 20. yüzyıldaki kaynaklarda betimlenen uzaylı tasvirleriyle benzerlik gösteriyor. Bazı ufologlar UFO fenomeninin insanoğlu hava araçlarını icat etmeden önce de mevcut olduğunu söylüyor. Milattan önce 1450'ye doğru Firavun 3. Tutmosis'in tahtta olduğu döneme ait bir betimlemede gökte güneşten daha parlak, ateşten halkaların gözlemlendikleri, eni 5 metreyi bulan bu nesnelerin birkaç gün boyunca belirdikleri ve sonunda gökte yükselerek kayboldukları anlatılır. Romalı yazar Julius Obsequens M.Ö. 99 yılında Tarquinia'da güneşin batışı sırasında küre gibi bir yuvarlak nesne gökte batıdan doğuya doğru yol aldı diye yazmıştır. Ünlü okültistlerin yaşadığı bu dönemlerde dinin etkisiyle göksel fenomenler ilahi mesajlar olarak veya büyücülerin sorumlu tutulduğu uğursuz işaretler olarak yorumlanmıştır. Japonya'da 24 Eylül 1235'te General Yoritsum ve ordusu Kyoto yakınlarında sabit olmayan hareketlerde bulunan tanımlanamayan ışık küreleri gözlemlediler. Danışmanları kendisine telaşlanmaması gerektiğini, zira bunların yalnızca rüzgarın salladığı yıldızlar olduğunu açıkladılar. 14 Nisan 1561'de Almanya semalarında sanki bir hava savaşı yapılıyormuşçasına hareketlerde bulunan pek çok nesne gözlemlendi. Bu olay 1566 yılında Hans Glasser tarafından tahta üzerine işlenmiş gravürle tasvir edilmiştir. Silindir biçimli büyük nesnelerden küre ve daire biçimli küçük nesnelerin çıktığı gözlemlenmişti. Eski dönemlerde UFO fenomenleri, mucizeler, melekler ve gelecek hakkında haber verici alametler olarak yorumladı. UFO gözlemlerini eserlerine de yansıttılar. 1350'de Kosova'daki Deccani Manastırı'nda fresklerindeki kozmonot benzeri tasvirlerdir. Fakat bunların güneş ve ay tasvirleri olabileceği de ileri sürüldü. Biri de Maynard'ın Madonna col combina a San Giovanni adlı tablosudur. Tabloda tasvir edildiği söylenen UFO'nun bazı kesimlerce aslında gökleri aşan Cebrail'in sembolik temsili olduğu da düşünülüyor. 28 Şubat 1904'te Amerikan donanmasına ait bir levazım gemisinin ekibinden 3 kişi San Francisco'nun yaklaşık 500 kilometre batısında UFO gözleminde bulundular. Gözlemledikleri 3 UFO'nun daire biçimli, oval, parlak ve kırmızı renkte olduklarını ve kademeli bir tarzda uçtuklarını raporladılar. UFO'lar bulut tabakasının altından kendilerine yaklaşmış, 2-3 dakika sonra yön değiştirip sonra da bulutların üzerine çıkmışlar. En büyüğü bir insanın gökyüzüne yani güneşe baktığındaki gibi büyüklükte, 6 güneş büyüklüğünde bir yer kaplıyordu. Fatima olayı ya da güneş mucizesi, ünlü olay 13 Ekim 1917'de Fatima'da on binlerce kişi tarafından gözlemlenmiş olup kimilerine göre bir UFO olayıdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında gerek müttefik devletlerin gerekse mihver devletlerin pilotları uçuşlar sırasında sıkça UFO gözlemleri yapmıştılar.
Bu gözlemler uçakları takip eden ışık küreleri olarak bilindi. 25 Şubat 1942'de Los Angeles, Kaliforniya'da üzerinde kimliği teşhis edilemeyen bir hava taşıtı saptanmıştır. ABD hava savunma bataryaları uçak savarlarla ateş altında tutulmasına rağmen 20 dakika boyunca havada kaldı. Olay sonradan Los Angeles Savaşı olarak adlandırıldı. 1946'da İskandinav ülkelerinin yanı sıra Fransa'da, Portekiz'de, İtalya'da ve Yunanistan'da 2000'e aşkın kimliği teşhis edilememiş hava taşıtı gözlemlenmiş ve raporlanmıştır. Önce Rus dolusu, daha sonra hayalet füzeler olarak adlandırıldılar. Bunun nedeni esrarengiz nesnelerin Almanlardan ele geçirilmiş Rus füzeleri V1 V2 olduğuydu. Buna rağmen bu nesnelerin mahiyeti açıklanamadı. İsveç askeri kuvvetleri radarlarla saptanan 200'den fazla UFO vakasından söz konusu nesnelerin gerçek fiziksel nesneler olduklarını açıklamıştır. 1950'li yıllardan itibaren UFO'larla ilgili temas grupları adı altında mistik tarikatların ortaya çıktığı görülmüştür. Bu tür gruplar genellikle semavi varlıklar ya da uzaylılarla doğrudan ve telepatik yoluyla temas halinde olduğunu iddia eden bir öncü çevresine toplanmış müritlerden oluşur. Bu tür öncülerin en eskilerinden biri nükleer silahların artışı tehlikesi karşısında dünya insanlığını uyarmak isteyen bir Venüslüyle doğrudan temasta bulunduğunu iddia eden George Adamski'dir. UFO'ların ve dünya dışı varlıkların yeryüzüne inmesiyle meydana geldiği söylenen kurumuş yer, yanık ve zarar görmüş bitki örtüsü, manyetik etkiler ve ışınım seviyesindeki artışlar, bazı madeni izler gibi fiziksel izlerin de olduğu düşünülüyor. Buna da Ekin çemberi deniyor. Çevredeki değişiklikler ve bozulmalar UFO'lardan başka nedenlere de bağlı olabilir. Bununla birlikte UFO olaylarının bazılarında UFO'nun konduğu söylenen ve gözlemlenen yerlerde bir takım izlere rastlanmıştır. Gözlem ve izlerin birbirini desteklediği ünlü UFO olaylarında İngiltere Rendlesham olayı ve Fransa Trans-en-Provence olayı bir örnektir. Çünkü yerde bilinmeyen bir nedenle beliren Ekin çemberi denilen garip oluşumları inceleyen Blit araştırma ekibinin araştırmacıları bu tür oluşumlarda radyoaktif izotoplar keşfetmişler ve bu oluşumların çevresindeki bazı bitkilerin çekirdeklerinde derin yapısal değişikliklerin oluştuğunu saptamışlardır. UFO'ların elektrik, enerji kesintisi ve zarara neden olduğu söylenen elektromanyetik girişimler genellikle otomobillerin arıza yapması, elektrik kesilmesi, radyo ve televizyon yayınları, iletişimle ve hava ulaşımıyla ilgili elektromanyetik etkilerde olduğu düşünülüyor. NASA'daki bilim insanı Dr. Richard tarafından bu konuda uçak kazalarıyla ilgili olarak derlenen liste 30'dan fazla uçak kazası olayını içerir. 1976'da Tahran'da 18 Eylül'ü 19 Eylül'e bağlayan gecede meydana gelen Tahran olayı bu tür olaylar içinde en tanınmış olanıdır. 3 Eylül 1985 gecesi Fransa Lyon'da saat 22 sularında pek çok tanık futbol topu iriliğinde bir küreye şahit oldu. Küre şehir merkezindeki Edaout-Herriot nehir limanındaki sulara dikine inerek düştü. Işıklı küre yeşil renkte bir floresan halesiyle çevriliydi. O an devriye görevindeki polis arabasının tüm ışıkları herkesin gözü önünde yanıp sönmeye başladı. Daha sonra ortalama 1 dakika boyunca civarda bulunanlar suyun dibinde yaklaşık 30 metre çapında beyazımsı sarı renkte bir ışık gördüler. Bu düşüş Lyon kentinin dışında kalan civardaki yerleşim yerinde yaşayanlarca da gözlemlenmişti. Yüzeysel yapılan ilk incelemelerde radyoaktivitenin varlığının olduğu söylendi. Dünyanın dünya dışı canlılarca ziyaret edildiği iddiasının karşısında duran temel engel Einstein'ın özel görelilik kuramıdır. Astronomların çoğunda şu görüş hakimdir. Evet, evrende yaşam olması çok muhtemeldir. Fakat bizden daha ileri bir uygarlık olsa bile uzayda ışık yılıyla ölçülen mesafeler o kadar büyüktür ki gezegenimize gelmek için yapabilecekleri bir yolculuğa ömürleri yetmez.
Dünya dışı canlılar hipotezini savunanlar ise Einstein'ın özel görelilik kuramının evrenin tümü için geçerli bir kuram olmadığı ve şimdiki teknolojik bilgilerimizin bu yıldızlar arası yolculukları tartışmaya yeterli olmadığı görüşündedir. Işık yılı ile ölçülen büyük uzaklıkların farklı yöntemlerle geçilebileceğini söyleyip hipotezlere işaret ederler. Kimi bilim insanlarına göre ışık hızını aşmanın uygulanamaz oluşuna rağmen bu sorun bilimsel olarak özel görelilik kuramına karşı düşmeden solucan deliklerinden veya başka sistemlerden yararlanma yoluyla aşılabilir. Videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapabilir, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.